Dostlar selamünaleyküm. PKK'nın kendini feshetme kararı üzerine günlerce hatta haftalarca konuşulabilecek bir karar. Örgüt burada aldığı kararı ne kadar uygulayacak zaman içinde elbette göreceğiz. Zaten Türkiye bunu çok hassas bir şekilde izleyeceğini tekrar açıkladı. Yani şu an Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ta hiç olmadığı kadar aktif olacak. Sürece uymazlarsa bedelini öderler bu saatten sonra. Peki uyarlarsa ne olur? Yani gerçekten silahlarını teslim edip defolup giderlerse bu bizim için ne kadar olumlu bir gelişme? İşte bu soruyu sorduğumuz zaman aslında verebileceğimiz onlarca farklı cevap var. İster siyasi açıdan bakın, ister ekonomik, isterse de stratejik pencereden konuyu inceleyin. Sonuç hep aynı. Bunun hayırlı bir gelişme olduğu sonucuna ulaşacaksınız. Ve biz de bu konunun sonuçlarını yavaş yavaş konuşmaya başlayalım bundan sonra. Ve en önemli çıktılarından birini bugün ele alalım. Terörün bitişi elbette Türk ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Tabii böyle denince akla ilk olarak Türkiye'nin askeri harcamalarının azalacağı geliyor. Bu doğru mu? Evet doğru. Ama bu olayın Türk ekonomisine esas katkısı bu olmayacak. Yeni İpek Yolu projesinin önü açıldı. Her yıl 10 milyarlarca dolarlık bir ticaretin önü açıldı. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız uzatmadan başlayalım. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 yıl önce Türkiye ile Irak arasında son zamanlarda imzalanan en önemli anlaşmalardan biri imzalandı. Anlaşma Ankara Deklarasyonu diye geçiyor. Bir nevi Yeni İpek Yolu olarak adlandırabileceğimiz bir yolun inşasını öngörüyor. Ve bu yol dünya ticaret güzergahına yeni bir alternatif olma potansiyeline sahip. Ayrıca birçok açıdan bölgemizde dengeleri etkileyebilir. Bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayabilmek için de biraz geriye gitmek gerekiyor. Yani projenin başlangıç noktası olan Fav Limanı'na. Fav Limanı Irak'ın çılgın projesi olarak başlamış bir proje. Proje fikri daha öncesinde ortaya çıkmış olsa da bu limanın esas konuşulduğu olay 4 yıl öncesinde yaşandı. Hatırlarsınız Süveyş kanalıyla Çin'den Hollanda'ya giden bir gemi karaya oturmuştu. O yüzden de 6 gün boyunca Süveyş kanalıyla ticaret akışı durdu. İşte bu dönem bu kanala alternatif rotalar konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri Mısır'ın kanalı genişletme projesiydi. Biz de o dönem daha çok bu projeye odaklanmıştık. Ama burada önerilen alternatif bir deniz yolu daha vardı. O da Irak'ın güneyindeki Basra kentine ulaşıyordu. Deniz yoluyla Basra'ya gelen mallar limana indirilecek, limandan kara ve demir yollarıyla Avrupa'ya aktarılacaktı. Irak, Basra'daki Fav Limanı projesini işte bu amaçla başlattı. Hem Orta Doğu'nun hem dünyanın en büyük limanlarından biri inşa ediliyor orada. Yıllık 100 milyon ton kapasiteye sahip dev bir yatırımdan bahsediyoruz. Ve bu projenin 2021'de temeli atıldı. İnşaatına başlandı. 2028'de de tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında taşımacılıkta Hint Okyanusu ile Akdeniz arasındaki en iyi yol olacağı konuşuluyor. Toplamda 54 kilometre gibi dev bir alana inşa ediliyor. Irak'ın açık denizlere açılan ilk limanı burası olacak. Devasa yük gemilerinin bile yanaşabileceği bir derinliğe sahip. Liman inşaatını Koreli Daewoo şirketi yapıyor. Bu limana inşa edilen dalga kıran dünyanın en uzun dalga kıranı olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi bile. Yani ABD'nin işgalinden beri istikrarsızlıkla boğuşan Irak için gerçekten çok büyük bir proje ve Irak ekonomisinin kalkınmasını sağlama potansiyeline sahip. Ama bu liman tek başına bir anlam ifade etmeyecek elbette. Sadece limanın inşaatı Irak'ın ithal ve ihraç edeceği mallar için önemli. Ama elbette ki bu kadar büyük bir liman sadece bu amaçla yapılmıyor. Buraya gelen malların Avrupa'ya aktarılması oldukça önemli. İşte o noktada Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşmaya geliyoruz. Yani Kuru Kanal adı verilen projeye. Bu limandan Türkiye'ye hem demiryolu hem de karayolu olarak iki aşamalı bir güzergah inşa ediliyor. Bu güzergah sayesinde Fav Limanı'na indirilen mallar Avrupa'ya ve Akdeniz'e ulaştırılacak. Yani artık Süveyş kanalının çok ciddi bir alternatifi olacak. Ve bu kadar büyük bir ticarette Türkiye bu anlaşmayla birlikte kilit noktada yer alacak. Dediğim gibi bu proje bölgede birçok dengeyi alt üst etme potansiyeline sahip. Hatta ABD-Çin arasındaki rekabetin Orta Doğu ayağının merkezinde bile yer alabilir. Çünkü Irak bu limanı Çin'in Yeni İpek Yolu projesinin bir parçası olması için inşa ediyor. Bu da gizli bir bilgi değil. Çin Arap zirvesinde Irak Başbakanı bunu açıktan belirtmişti. Tabi bu durum da elbette ABD'yi inanılmaz rahatsız edecek. Çünkü zaten ABD ile Çin arasında Irak üzerinde bir çekişme vardı. Mesela 2019'da Irak Başbakanı protestolar sonucunda istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu protestolar onun Çin ziyaretinden hemen sonra başlamıştı. Yani ABD destekliydi. Ama yönetimin değişmesi Çin'i durdurmadı. Özellikle 2021'den itibaren Çin, Irak'ın en önemli petrol alıcılarından biri haline geldi. Şu an Irak petrollerinin %50'ye yakını Çin'e gidiyor. Mesela 2022'de Çin, Irak'a yeniden yapılanması için 1000 okul hibe etme sözü verdi. Yani Çin, Irak'ta hakimiyeti kafaya koymuş durumda ve Fav Limanı projesi bu yolda ABD'ye karşı kazandığı belki de en büyük zafer. Tabii işin bu kısmı bizi çok ilgilendirmiyor. Ha emperyalist ABD, ha katil Çin. Hepsi benim gözümde aynı. Beni ilgilendiren işin Türkiye ile alakalı boyutu. Bu projenin bize ne gibi faydaları
faydaları olacak. Proje bize hem ekonomik hem siyasi hem de güvenlik anlamında ciddi katkılar sağlayacak. Biz önce işin ekonomik boyutundan başlayalım. Bu liman ve kalkınma yolu tamamlandığında küresel ticarette çok ciddi bir güzergah oluşmuş olacak. Hint Okyanusu'ndan deniz yoluyla gelen mallar Türkiye üzerinden pazara ulaşacak. Burada yapılacak kara ve demir yollarının maliyeti 22 milyar dolar olacak ve bu 22 milyar dolarlık inşaatta ve sonrasında Türk firmaları en önemli rolleri üstlenecek. Ayrıca bu proje tamamlandıktan sonra Körfez ticareti içinde yeni ve esas güzergah burası olacak ve Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaptığı ticaretin tamamı ciddi şekilde kolaylaşacak. Mesela şu an Irak'a 14 milyar dolara yakın ihracatımız var. Projenin tamamlanmasından sonra bunun katlanması bekleniyor. Bu aynı şekilde bütün Körfez ülkelerine yayılacak. Ticaretin kolaylaşması zaten tek başına artmasını sağlayacaktır. Yani ticari anlamda Irak ekonomisine sağladığı fayda kadar belki daha da fazla Türk ekonomisine fayda sağlayacak bu proje. Çünkü Türkiye'nin sanayi anlamında potansiyeli artık çok büyük. Özellikle 2000'lerden sonra Türkiye ciddi bir noktaya geldi. Artık birçok alanda üretim yapabiliyoruz. Bu tarz anlaşmalar da pazarımızı genişletiyor. Bütün bu faktörleri bir araya getirdiğimizde de Türkiye'nin bu projeden belki Irak'tan da daha fazla faydalanacağını görmek zor olmuyor. Ama tabii ki projenin tek katkısı ekonomi başlığında olmayacak. Siyasi anlamda da çok ciddi bir getirisi olacak. Çünkü son zamanlarda yapılan en ciddi ticaret adımlarından birinden bahsediyoruz ve bunun merkezinde Türkiye yer alıyor. Bu durum Türkiye'ye çok ciddi bir stratejik güç sağlayacak ve aynı zamanda da masada güçlü bir koz. Ticaretin devamlılığını isteyen bütün devletler Türkiye'nin istikrarı için çaba sarf etmek zorunda olacak. Ayrıca dediğim gibi bundan sonrasında dış politikada atılacak adımlarda bu güzergah bizim için en önemli kozlarımızdan biri haline gelecektir. Körfez bölgesinin tamamı Batı ile olan ticaretlerinin büyük bölümünü buradan yürüteceği için Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorunda olacak. Bu da siyasette gerginliklerin daha da azalacağını söylememiz için yeterli. Peki bunun PKK'nın kendini feshetmesiyle ne alakası var? Böyle anlaşmalar ya da daha genel bir ifadeyle ticaret güvenli ortam ister. Bu bölgede en büyük sorun güzergah üzerine yuvalanmış olan PKK terörüydü. Düşünün, bu bölgede milyarlarca dolarlık bir ticaret güzergahı oluşturulacak ve bu güzergahta canı her istediğinde ticaret yapan trenlere ya da tırlara saldırı düzenleyebilecek bir terör örgütü var. Böyle bir durumda hiçbir ülke değerli eşyalarını buradan geçirmek istemezdi. İşte şimdi PKK'nın kendini tasfiye etmesi bu güzergahın güvenliğini arttırdığı için ekonomik açıdan da önemli hale geliyor. PKK'nın bitişini ekonomi penceresinden yorumlayınca genellikle aklımıza Türkiye'nin askeri harcamalarının azalması geliyor ama mesele sadece bununla da sınırlı değil. İşte bu tarz yan başlıklar da var ve bu başlıklar Türk ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bir de şunu unutmamak lazım. Irak şu an yeniden yapılanan bir ülke. Terörün bitişi Irak ekonomisinin de canlanması anlamına geliyor. Irak ekonomisinin canlanması demek çevre ülkelerle yaptıkları ticaretin güçlenmesi demek. Irak'ın çevresinde de ülkenin yeniden inşasında ciddi rol alabilecek potansiyele sahip tek ülke şu an Türkiye. İşte bu yönüyle de PKK'nın bitişi Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Hangi açıdan bakarsanız bakın PKK'nın kendini feshetmesi güvenlik ve siyaset açısından olduğu gibi ekonomi açısından da ciddi getiriler sağlayacaktır. Bu getiriler hem Irak hem Türkiye hem de Suriye'nin daha güzel günleri daha hızlı şekilde görmesine yardımcı olacaktır. Biz koca ve şanlı bir tarihten sonra uzun bir süredir yerimizde sayıyorduk. Son yıllarda yaşanan gelişmelere bakarsak da bu sürecin tamamen tersine dönmeye başladığını görebiliriz. Bu olay bize bunu bir kere daha hatırlattığı için ayrıca önemli. Allah'a emanet olun.